Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, çok pratik, çok hoş, çok güzel bir atkı modeli anlatacağım. Ee, Dikdörtgen şeklinde öreceğiz. İki köşeyi 11 santim civarında dikeceğiz. Ve boynumuzun tam etrafını dolayacak şekilde harika bir atkımız olacak. Kendiniz örebilirsiniz, eşinizi örebilirsiniz, çocuklarınızı örebilirsiniz, örüp satabilirsiniz. Sıcacık tutacak. Dediğim gibi çok hoş, çok güzel, çok da pratik. İp olarak şöyle 100 gram 170 metrelik iple öreceğim. Siz de 100 gramlık 170 metre civarında iplerle de örebilirsiniz. Daha ince ip de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Santim olarak vereceğim. O yüzden ben farklı kalınlıkta ip kullanırsınız diye. En olarak 27 santim olacak. Boy olarak da 44 santim olana kadar öreceğiz bayanlar için. Çocuklar için de 44 değil de 42 santim olana kadar örebilirsiniz. Eşiniz için örecekseniz de 44 değil de 46 santim olana kadar örebilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Evet, benim ipimin kalınlığına göre kalın bir ip gördüğünüz gibi, o yüzden 5,5 milimetrelik şiş kullanacağım. Siz 5 numara 6 numara şişle de örebilirsiniz. Kalın ip kullanıyorsanız, ince ip kullanıyorsanız da 3,5 4 numara şişlerle örebilirsiniz. Hemen şöyle masamdan ipimi kaldırayım, yapımına geçelim. Evet, ipimi ikiye katladım. 44 ilmek atacağım. Hadi bakalım, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi santim olarak veriyorum. 27 santim. En olarak 27 santim. İdeal arkadaşlar. Evet, 44 ilmek atıp döneceğim. Evet, 44 tane ilmeğimi attım. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. İpim tam yetti. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde bakın bir sıra haroşamız oluştu bile. İpi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeği bu şekilde örmeden sağ şişimi alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Ve haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, bu şekilde modelimiz haroşa olacak. Sonra belki söylemeyi unuturum arkadaşlar. Böyle sadece haroşa olacağı için e, böyle renk katmak için düğme de dikebilirsiniz. Sonradan broşta üzerine kondurabilirsiniz. Size kalmış. Evet. Bu sırayı da göstereceğim. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, yine son iki ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Bir üst sıraya geçişte ipimi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. En olarak dediğim gibi 27 santim olacak. Boy olarak da sıra vermeyeceğim arkadaşlar. 44 santim olana kadar öreceğim. Siz de benimle aynı yapıyorsanız 44 santim olana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle santim olarak göstereyim. 44 santim oldu. Şöyle şu şekilde 44 santim olana kadar ördüm. Evet. Şimdi kesim yapacağız.
Şöyle ilk ilmeğimin yönünü çevirdim. Onu sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıp iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve sıkını geniş nasıl ördüysek o şekilde keselim. Evet, tamamen kesip döneceğim. Evet, kesimi tamamladım. Son ilmeğimi de şöyle geniş bıraktım. İpimi de gördüğünüz gibi kestim. Dikmek için uzun kestim. İğneme geçirdiğim son ilmeğimin içinden geçiyorum. Evet, şimdi nasıl dikeceğiz? Şöyle düz kısmı alta gelecek şekilde şöyle serdim. Bakın. Şöyle alıyorum. Burada 11 santim karşı taraftan, 11 santim bu taraftan denk gelecek şekilde dikeceğiz. Şöyle santim olarak böyle 11 santim. Karşıdan da buradan da 11 santim birbirinin karşısına denk gelecek şekilde dikeceğiz. Tekrar gösteriyorum. Şöyle yere serdik arkadaşlar. Bitiş ipimiz bu tarafta. Şöyle şu şekilde katladım. Bunu da bu şekilde getiriyorum. Şöyle 10-11 santim aralığında şöyle birbirini eşitleyip dikeceğim. Evet, şöyle. Şöyle dış teli alarak sabitleyeceğim. Burayı biraz sıkı sabitleyelim. Evet, bu şekilde karşılıklı buraya kadar dikelim. Evet, dikimini tamamladım arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şimdi nasıl katlayacağız? Şöyle burası ense kısma gelecek. Şöyle ikiye katlıyorum. Birazdan size mankenin üzerinde de göstereceğim. Şöyle katlayalım. Farklı şekillerde de katlayıp farklı desen gibi durabilir. Bakın böyle. Evet, şöyle şu şekilde de olabilir. Şöyle burayı öne de getirebilirsiniz. Ben mankenin üzerinde de göstereyim arkadaşlar. Böyle anlamamış olabilirsiniz. Şöyle harika, sıcacık sıcak. Mankenin üzerinde de göstermek istiyorum. Şöyle bir köşe kısmını böyle bu şekilde ön tarafta kullanabilirsiniz. Diğer köşemizde arkada, bir de bu şekilde bir köşe kısmı sağ, bir köşe kısmı solumuzda. Böyle de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Dediğim gibi farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Arkayı da göstermek istiyorum. Evet, arkada bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi iki kat. Gayet güzel. Şöyle bir tanesini arkaya da alabilirsiniz. Bir köşenin bir tanesini. Böyle. Evet, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim. Şimdi örmek istemeyip de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.
Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.